Merhabalar, Filiz'in Çeyiz Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, şık, böyle bir bere yapımıyla geldim. Şöyle de göstereyim örneğini. Bu beremizi anlatıyoruz videoda. Gayet yapımı kolay. Bakın örneğine. Beremizi lastik kısmından başlıyoruz. İlerliyoruz. Kesme kısmıyla tepesini bitirip bir de pompon yapıyorum. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Bir tane ip yeterli, artıyor da pompona mesela bildiğiniz gibi yapanlar bilir daha doğrusu. Biraz fazla ip gidiyor. İpim artıyor da hatta bir tane ipten 200 metre. Bu şekilde siz hazırsanız hemen videoya geçelim. Evet, ipim violet altın ilmek iple öreceğim. Önce lastik kısmından başlıyoruz. Şöyle bir sabitledim. 11 tane zincir çekiyorum. Bir tane zincirimi çektim. Birinciyi boş bırakıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Tığım da 3,5 milim. Şöyle görünmüyor. Bir zincir çektim. Şöyle bir teyit edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane de zincir çektik. Bir üst sıraya dönüyoruz. Hemen şöyle bakın. İlkine böyle başağın mesela şöyle durduğu zaman başağın arka tarafındaki ilmeğine sık iğne yapıyoruz. Şurayı almıyoruz. Diğer kısımlardan bu şekilde örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerle devam ediyoruz. Uç kısma geldiğiniz zaman bakın 2, 4, 6, 8, 10. Arada bunları sayarak fazla ya da eksik olduğunu teyit edebilirsiniz. Bir zincir çektim. Tekrar bir üst sıraya çıkıyorum. Modelimiz bu şekilde. Lastik kısmını örüyoruz. Böyle ilerledikçe de ölçerek sizlere ölçü vereceğim. Siz de kime göre örüyorsanız başının etrafından böyle sararak ölçü alabilirsiniz. Yetişkin yapıyorum ben. Sizler de istediğiniz uzunluğa kadar örün. Devamında ölçü verip birleştirmesini yapıp berenin üst kısmına geçelim. Evet, ben istediğim ölçüde yaptım. Şöyle 2 kat. Hemen mezuruyla da ölçelim. Dediğim gibi yetişkin bir bere. ...55 santim. Şöyle göstereyim yakından. 55 santim ördüm. Sizler de ölçerek yapabilirsiniz.
Şöyle düzeltiyorum. Öteki ucunu alıyorum. Bakın şimdi yine aynı yaptığımız gibi arka tarafından alıyoruz. Diğer uç kısmında da şöyle kalan yeri alıyorum. İlmek alıp kaydırıyorum. Bakın arka taraftan alıyorum. Diğer kısmında zaten ilmek yeri belli. Alıyorum, kaydırıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şöyle bir görüntü oluşacak. Burada ek olduğu belli olmuyor. Sıra sonuna kadar geldim. 2 zincir çekiyorum. Üzerine dolayıp şu kısmı 2 trabzan örüyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bakın şuraya. Bir çukur yere, bir tane de bu tümsekli olan yerlere birer tane trabzan yapacağız. Tekrar üzerine alıyorum. Bakın şuraya. Bir tümseye, bir çukura. İkili trabzanları örüyorum. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yaptım. Şöyle göstereyim. Şurada açıklık kaldığı için ben bir tane de şu kısma yapıyorum. Bakın ilk yaptığım trabzan tepesine kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyorum. Kaydırdık. 2 zincir çektik. Bu ilkini şu şekilde yapıyorum. Bakın. Şunu tümsek olan yere batmışım. Beline dolayarak örüyorum. Sıradakini normal düz örüyorum. Tümsektekini ördüm. Bir tane düz trabzan örüyorum. Tümsektekini beline dolayarak alıyorum. Bir tane düz ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde. Bir düz bir beline dolayarak bu şekilde örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bir alt sırada yaptığımız şekilde yine üst sırada da aynı yapıyoruz. Beremiz bitene kadar birleştirme yöntemimiz aynı. Kaydırma yöntemi yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Üzerine doluyorum. Bu bir alt sırada düz battım. Düz battığımın belinden dolayarak alıyorum. Şimdi sıradaki beline dolayarak yapmıştık bir alt sırada. Onu da düz örüyorum.
Şu aradaki düz battığımız, bir alt sırada düz battığımız trabzanımız, onu beline dolayarak örüyorum. Sıradaki bir alt sırada beline dolamıştık. Bunu da düz örüyoruz. Yani şuradaki mantık, bir alt sırada düz ördüklerimizi bir üst sırada beline dolayarak örüyoruz. Beline doladıklarımızı bir üst sırada düz örüyoruz. Örneğimiz bu şekilde. Başından sonuna kadar aynı şekilde. Yani bir alt sırada düz ördüklerimizi üst sırada normal beline dolarak örüyoruz. Beline doladıklarımızı da düz örüyoruz. İnşallah şaşırmadan söyledim örerken. Bakın bu şekilde. Şunu öreceğim şimdi. Bakın bir alt sırada beline dolamışız. Bunu düz örüyorum. Şimdi bu sıradaki bu düz örülmüş. Bunu beline dolayarak örüyorum. Mantık bu. Bir alt sırada ne yaptıysak bir üst sırada ona tam tersi işlem uyguluyoruz. Beremiz bitene kadar da örgümüz bu şekilde ilerliyor. Zaten birleştirme yerini gösterdim. Örneğimiz de bu şekilde kendini göstermeye başladı. Evet. Bu şekilde devam edelim. Dediğim gibi ölçerek yapın. Ben de ölçerek yapacağım. Yaptıktan sonra kaç santim ördüğümü söyleyeceğim. Evet. Ben biraz ilerlettim, geldim. Mezurumu hemen alıyorum. Şöyle 14 görünmüyormuş. Lastiğiyle beraber ölçüyorum, 14 santim. Şimdi biraz yukarı doğru keselim bunu. Azaltarak tepeye doğru toplayalım. Yazılar görünmüyor ama 3,5 milim tığla ördüm. Şimdi ise örneği 2,5 milim tığla devam edeceğim. Daha sıkı bir keseceğiz örgüyü. Şimdi bu sırada kesme işlemi yapacağız. Kaç sıra olduğunu saymadım. Ölçüyle yapıyorum. 14 santim örmüşüm toplamda zaten. 2 zincir çekiyoruz. Şimdi önümüze bakıyoruz ne var. Önümüzde şu düz örülmüş. Bunu düz örüyoruz. Bu beline dolanmış. Pardon. Alttaki düz örgü. Hemen geriye alayım burayı. Şimdi şu kısım alttaki düz örülmüş. Size nasıl denk geliyor bilmiyorum. Bunun üzerine ben beline dolayarak öreceğim. Bunun beline doladım. Şimdi normalde şuraya yapmam lazım. Oraya yapmıyorum. Tekrar burada düz örülenin beline doluyorum. Bu sırada tamamen hepsini beline dolayarak öreceğiz. Düz örgüleri bu sırada örmeyeceğiz. Hangilerini örüyoruz? Altta düz ördüklerimizin sadece beline doluyoruz. Bu şekilde hem daha sık olmasını sağlıyorum. Yukarı doğru çabucak küçülsün istiyorum. Bir de kesme işlemi yapıyoruz bu sırada. Toparlayacağız artık beremizi yukarı doğru. Bakın bu şekilde. Düz örgüleri örmüyoruz. Altta düz ördüklerimizi bu sırada beline dolayarak örüyoruz. Bakın şu düz örgü. Bunu atlıyorum. Bunu beline doluyorum. Bunu atlıyorum. Bunun beline örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım.
Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın şöyle bir toparladı. Bu sırada da hemen birleştirmesini yapıp 2 zincir çektim. Bir tane buraya düz örüyorum. Buraya beline doluyorum. Buraya düz. Kısmı beline doluyorum. Şimdi modelimizin normal alt sıralarda olduğu gibi bir tane düz örgü, bir tane beline dolayarak bu sırayı da ilerletiyoruz. Artırma falan dikkat edin, yapmayın. Sadece bir alt sırada yaptığımız şunların tepesine birini beline dolayacağız, birini düz öreceğiz. Bakın bunu beline doladım. Bunu düz örüyorum. Bakın sıra bunda. Bunu beline doluyorum. Bakın bunu düz örüyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet, ben bu sırayı bitirdim. Bakın gördüğünüz gibi bu kadar bir açıklık var bendekinde. Şöyle bir görüntüsü var. Yavaş yavaş toparladığımız için böyle güzel gidiyor. Şimdi bu sırayı da normal alt sırada nasıl ördüysek bu sırada da kesme işlemi yapmıyoruz. Bir sonraki sırada kesme işlemi yapacağız. Yani burada da bir tane beline dolayacağız. Bir tane düz öreceğiz. Bakın burada da bir beline dolayıp bir düz öreceğiz. Bir sonraki sırada da keseceğiz. Evet, sıranın sonuna geldim. Burada kesme işlemi yapacağız. İki zincir çekiyoruz. Yine bir alt değil de şurada kestiğimiz işlemin aynısını burada uygulayacağız. Aradakileri düzleri bırakacağız. Beline doladıklarımızı alacağız. Şu düz örgüyü bırakıyoruz. Trabzanı bir alt sırada beline doladığımızı alacağız. Bakın. Burada da bir toparlanma yapacağız. Bakın. Düzleri bırakıp beline doladıklarımı örüyorum. Bu şekilde de kesmiş oluyoruz. Aralarda birer tane eksilterek. Evet. Şöyle yavaş yavaş kapatacağız. Şöyle şu kadar açıklık var. Daha şu kadar ördük. Devamını da getirelim. Evet, gördüğünüz gibi ben biraz yükselttim. Şöyle en ölçüsünü vereyim. 27, 26,5 diyelim. Şimdi 17 santimde lastiğiyle beraber toplam yüksekliği var. Şimdi hemen yukarı doğru yavaş yavaş kapatmaya başlayalım. Bu tığımı kullanmayacağım artık. Pardon, doğru tığ elimde. Şunu kullanmıştık. 3,5'tu. 2,5'a düşürdüm. Kesme işlemi yapacağız artık. 2 zincirimizi çektik. Bakın bu birinci yönden alıyorum. Bu yandakini de önden alıyorum. Ara boşluklarda kalanları almıyorum. Sadece şu beline önden doladıklarımızı önden alıyoruz. Kesme işlemi, hepsinin arasında birer tane kesme işlemi yapmış oluyoruz. Bakın. Aralardakini almayarak sadece bu şekilde önden aldıklarımızı tekrar önden beline dolayarak sıranın sonuna kadar örelim. Evet, bir sıra kesme yaptık. Şimdi şurada bir tane beline dolayalım.
Beline doladım. Sıradakine bakın, beline dolanmış. Zaten alt sıra hep aynı şekilde. Şöyle bir beline dolayarak, bir düz örerek böyle bu sırayı da tamamlayalım. Kesme yapmayacağız bu sırada. Bu şekilde devam edelim. Evet, bu kadar bir açıklığımız kaldı. Şimdi kesme işlemi yaptığımız gibi bu sırada da bir sıra kesme işlemi yapıyoruz. Aradakilerini bırakıyoruz. Bu üsttekilerini beline doladıklarımızın sadece beline dolayarak kesme işlemi yapıyoruz bu sırada da. Evet, bu sırayı da bitirdim. Şimdiki sıramızda bir tane buraya boşluğa yapıyorum. Düz. Kesme yapmayacağız. Normal modelimizi öreceğiz burada. Bir tane de tepesine yapalım. Pardon, tepesine değil. Bir tane boşluğa yaptık. Bunun beline dolayalım. Bir beline, bir tepesine. Bu şekilde bir sıra daha yapalım. Evet, şu kadar bir açıklığımız kaldı. Onu da bu sırada kesme yaparak biraz kapatacağız. Şimdi sıradakine bakalım bir. Şunu beline doladıklarımızı yine beline dolayarak alıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde kapatacağız. Aradakilerini almıyoruz. Evet, bu sırayı tamamladım. Bu kadar bir açıklığımız var. Onu da toparlayarak kapatacağız zaten. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle aralardan zikzak şeklinde alıyoruz bunları. Çekerek bu açıda kapatıyoruz. İğnemi aşağı doğru alıyorum. Evet, aşağıda düğüm yapıp bitireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi örneğimiz bitti. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz de pompon ya da tuhafiyelerde satılan hazır pompon da kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Son bitiş ölçüsünü de veriyorum. 21 santim. Evet, tepesine de bir tane pompon yaptım, taktım. Gayet güzel, şık durdu. Sizler de ister pomponlu ister pomponsuz yapabilirsiniz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bugün anlatacağım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.